Bugün evrenin kurallarını yeniden yazabilecek, bilim kurguyu adeta gerçeğe dönüştürme potansiyeli taşıyan inanılmaz bir enerjiden konuşacağız. Gerçekliği bükebilen bu gizemli gücü keşfetmeye hazır mısınız? Solucan delikleri, warp motorları. Bunları duyduğumuzda aklımıza hep bilim kurgu filmleri geliyor değil mi? Peki ya bunlar sadece birer hayal ürünü değilse? Ya bu akıl almaz fikirlerin arkasında, evrenin en temel yasalarında gizlenmiş bir gerçeklik payı varsa? İşte bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. İşin ilginç yanı, bu rüyanın kökeni Einstein'ın genel görelilik teorisinin ta kendisine dayanıyor. Yani matematiksel olarak evrenin dokusunda böyle kestirme yollar açmak mümkün görünüyor. Ama kağıt üzerindeki denklemleri gerçeğe dönüştürmenin önünde devasa bir engel var. Sorun, yer çekiminin ta kendisi. Biliyorsunuz, bildiğimiz her türlü madde ve enerji uzay zamanı bir trambolin gibi aşağı doğru çeker, büker. Şimdi siz bir solucan deliği açmaya çalıştığınızda bu muazzam çekim kuvveti onu anında kendi içine çökertir, kapatır. Yani bu rüyayı gerçekleştirmek için yer çekiminin kuralını bozacak, onu çeken değil, iten bir güce ihtiyacımız var. Ve işte tam da bu noktada teorik fizik sahneye çıkıyor ve bize bu ezici yerçekimi sorununu aşmak için bir nevi sihirli bir anahtar sunuyor. Evrenin o gizli bileşenini. Bu sihirli anahtarın adı egzotik madde. Bu, bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen, tamamen varsayımsal bir madde. Peki onu bu kadar özel kılan ne? Negatif enerjiye sahip olması. Yani evrendeki her şeyin tam tersi şekilde davranması. Farkı daha net görelim. Bakın, normal madde yer çekimiyle her şeyi kendine doğru çeker. Egzotik madde ise tam tersi, bir anti yer çekimi kuvvetiyle her şeyi kendinden uzağa iter. İşte bu sayede kendi içine çökmeye çalışan bir solucan deliğinin duvarlarını bir iskele gibi destekleyip onu açık tutabilir. Tamam, teorik kulağa harika geliyor. Solucan deliklerini açık tutmak için negatif enerjiye ihtiyacımız var, anladık. Ama bu sadece matematikçilerin bulduğu bir hile mi, yoksa evrenimizde gerçekten böyle bir şey var olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı hiç beklenmedik bir yerden, kuantum fiziğinin tuhaf dünyasından geliyor. Henüz böyle bir egzotik maddeyi elimize alıp inceleyebilmiş değiliz. Ama kuantum teorisi bize diyor ki, küçük, anlık negatif enerji cepleri sadece mümkün değil, aynı zamanda gerçek. Peki bu negatif enerji ceplerini nerede görebiliriz? Cevap, kuantum dünyasının en tuhaf ve en harika etkilerinden birinde gizli. Kazimir etkisi. Şöyle düşünelim, bizim boşluk dediğimiz uzay aslında hiç de boş değil, sürekli kaynayan, anlık enerji dalgalanmalarıyla dolu bir çorba gibi. Şimdi bu çorbanın içine birbirine çok yakın iki metal plaka koyduğunuzu hayal edin. Bu plakaların arasına dar alandan dolayı sadece belirli dalgalanmalar sığabilir. Ama dışarıda her türlü dalgalanma var. Bu yüzden plakaların dışındaki enerji basıncı içeridekinden daha fazla oluyor ve plakaları birbirine doğru itiyor. İşte sihir de tam burada. Plakaların arasındaki o minicik bölge etrafındaki boşluktan daha az enerjiye sahip oluyor. Yani laboratuvarda yaratılmış, kanıtlanmış gerçek bir negatif enerji bölgesi. Ve işin en güzel yanı da bu. Kazimire etkisi sadece bir teori değil. 90'lı yıllardan beri yapılan hassas deneyler bu kuvveti defalarca ölçtü ve doğruladı. Yani negatif enerji matematikçilerin bir hayal ürünü değil, evrenimizin gerçek ve fiziksel bir olgusu. Bu noktada harika, o zaman yarın warp motorlarımızı inşa etmeye başlayalım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama durun bakalım. Evrenin bu konuda büyük bir aması var. Negatif enerjinin var olması, onu istediğimiz gibi, istediğimiz miktarda kullanabileceğimiz anlamına maalesef gelmiyor. Ekranda gördüğünüz bu devasa sayı da ne? Bu sadece tek bir proton boyutunda, yani atomdan bile küçük bir solucan deliğini bir anlığına açık tutmak için gereken negatif enerjinin miktarı. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu miktar 10 milyar güneşin bir yılda ürettiği toplam enerjiye eşit. Evet, ihtiyaç duyulan miktar gerçekten de akıl almaz derecede büyük. İşin özü aslında şu, doğa negatif enerji yaratmamıza izin veriyor, evet, ama bunu bir şartla yapıyor. Bunu evrenden çektiğiniz yüksek faizli bir kredi gibi düşünebilirsiniz. Anlık olarak kullanabilirsiniz ama bedelini ödemek zorundasınız, hem de faiziyle. Bu kredinin kuralları fizikte kuantum eşitsizlikleri olarak biliniyor ve bu kurallar çok katı. Birincisi, uzun süreli ve güçlü bir negatif enerji alanı yaratamazsınız. Ne kadar güçlü olursa o kadar kısa sürmek zorunda. İkincisi,
evrenden aldığınız her negatif enerji borcunu hemen ardından daha büyük bir pozitif enerjiyle geri ödemek zorundasınız. Ve üçüncü kural, borcu ne kadar geç öderseniz faizi de o kadar artar. İşte bu kurallar makroskopik, yani bizim boyutlarımızda stabil bir solucan deliği veya warp balonu yaratmamızı şimdilik imkansız kılıyor. Peki solucan delikleri ve warp motorları şimdilik birer hayal olarak kalacaksa negatif enerji neden hala fizikçiler için bu kadar önemli? Çünkü bu gizemli enerji bilim kurgunun ötesinde evrenin en temel ve en tuhaf süreçlerinden birinin anahtarı konumunda. Evet, negatif enerji bilim kurgu hayallerimizin ötesinde evrenin en temel süreçlerinden birinde başrol oynuyor. Stephen Hawking sayesinde bildiğimiz meşhur Hawking radyasyonu olgusunda, yani kara deliklerin buharlaşmasında. Şöyle oluyor, bir kara deliğin olay ufku yani geri dönüşü olmayan o sınırında kuantum dünyası gereği sürekli olarak sanal parçacık çiftleri oluşur ve anında birbirini yok eder. Ama bazen bu çiftlerden biri yani negatif enerjili olan kara deliğin içine düşerken pozitif enerjili olan eşi tam sınırda kaçmayı başarır. İşte uzaya kaçan bu parçacık Hawking radyasyonudur. Enerjinin korunumu yasası gereği içeri düşen negatif enerji kara deliğin toplam kütlesinden küçücük bir miktar çalar. Bu süreç trilyonlarca yıl boyunca devam ederek devasa kara deliklerin bile yavaş yavaş buharlaşmasına neden olur. Kısacası bilim kurgu rüyalarıyla başladığımız bu yolculuk bizi evrenin en temel gerçeklerinden birine getirdi. Özetlersek negatif enerji Kazimir etkisiyle kanıtlanmış tamamen gerçek bir fenomen. Ama doğanın koyduğu katı kurallar şimdilik yıldızlar arası seyahat hayallerimizi teoride bırakıyor. Yine de kara deliklerin nihai kaderini belirleyen bu gizemli enerji, kozmosu anlamamız için hayati bir öneme sahip. Bu da bizi şu müthiş soruyla baş başa bırakıyor. Negatif enerjiyi daha yeni anlamaya başlıyoruz. Kara deliklerin kaderini değiştirebilen bu güç, evrenin daha hangi sırlarını çözmemizi bekliyor olabilir? Sanırım bu keşif yolculuğu daha yeni başlıyor.